bir şekilde Alman İç İstihbaratı BFV'nin bu grubun içerisine sızdığı anlamına geliyor. Çok büyük bir ordu kurması önünde yani bir takım engeller kurulmuş. Rusya eğer bize saldırırsa biz kendi kendimizi koruyabilir miyiz? Alman çıkarları için küresel düzeyde dünyanın çeşitli bölgelerinde kim ölecek? İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazif. Hocam 7 Aralık 2022 günü bir olay yaşandı Almanya'da. Darbe hazırlığında olan 25 kişilik bir grup yakalandı ve bu darbe girişimi planı bayağı bir konuşuldu. Ben sizden detayları almak isterim, sonra sorularıma genişleteceğim. Şimdi tabii Almanya gibi ileri demokrasi ya da liberal bir demokrasiye sahip bir ülkede bir darbe girişiminin planlanmış olması ve bunun bir tutuklanmanın söz konusu olması, resmi bir kovuşturmanın söz konusu olması ve bunun basına verilmesi çok enteresan bir şey. Yani Almanya gibi bir ülkede. Tabii bu çok enteresan bir olay olmakla beraber bir arka planı da var. Bir değerlendirelim istersen. Lütfen. 25 kişilik grup aşırı sağcı, yani darbe planını yapan grup 25 kişiden oluşuyor. Bunlar aşırı sağ motivasyona, ideolojiye sahip. Amaçları Almanya'da geçmişteki monarşiye benzer bir sistemin yaratılması. Dolayısıyla Alman İmparatorluğu'nun tekrar canlandırılması 18. yüzyıldaki boyutuyla. Böyle bir ütopik bir hedef. Ama bunu ciddi bir şekilde planlamışlar bu 25 kişilik grup. Şimdi bu grup nasıl yapacak bu işi? Bunların amacı şu, bu grubun üyeleri Almanya'nın çeşitli bölgelerinde sabotajlar, suikastler, çeşitli eylemlerle bir Terör eylemleri gibi. Evet, bir kaos ortamı yaratmayı, toplumda bir kargaşa ve anarşi ortamı yaratmayı, dolayısıyla bu ortamın yarattığı konjonktürle beraber iktidarı ele geçirmeyi hedefliyor. Yani görüyorsun, çok enteresan. Tabii ne kadar karşılığı var bunun? Pratikte ne kadar uygulanabilir? Yoksa biraz abartılan ve köpürtülen bir şey midir? Bence tabii ki var böyle bir olay ama birazcık da köpürtüldüğü kanaatindeyim. Nasıl köpürtüldü hocam? Bir motivasyon var. Şimdi malum Ukrayna-Rusya savaşı dünyayı etkiledi. Bu Almanya bundan en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi. Enerji söz konusu. Almanya'da bazı insanlar neden biz bu krize bu kadar tarafızı ciddi soruyorlar. Mesela Merkel de gündeme getiriyor ama bu tartışmalar hep güdük kalıyor. Çok fazla gelişmiyor. Almanya'nın durumunu şu şekilde özetleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ciddi derecede Atlantik sisteminin kısıtları altında. Soğuk Savaş bittikten sonra da ordusu 170 binle sınırlandırılmış. Yani çok büyük bir ordu kurması önünde yani bir takım engeller kurulmuş. Zaten bu Almanların da işine gelen bir şey. Çünkü Almanya güvenliğini NATO'ya emanet etmiş. Karşılığında da bir refah toplumu yaratmış. Yatırımlarını askeri düzeyden başka alanlara çekmiş. Savunma harcaması harcamazsanız yani 47 milyar euroluk bir harcaması ortalama olduğu söyleniyor. 50 milyara yakın bir harcamasının olduğu söyleniyor. Yani Almanya gibi devasa bir ekonomi için çok önemli bir para değil bu. Ama zaten bunu yapmak istemedikleri için de bir refah toplumu yaratıyorlar. Ama Ukrayna Savaşı Almanya tüm Avrupa'da olduğu gibi Almanya'da da Rusya eğer bize saldırırsa biz kendi kendimizi koruyabilir miyiz? NATO'nun güvenlik şemsiyesine ne kadar güvenebiliriz sorusunu sordurmaya başladı. Dolayısıyla Almanya'da da bir savunma harcamalarını arttıralım mantığı var. Tabii bu noktada çok önemli tartışmalar gelişiyor. Ayrıca da biz bu Atlantik sisteminin içerisinde ne kadar kalmalıyız? Yani bu kabuğumuzu kırmalı mıyız? Kendi bağımsız politikalarımızı izlemeli miyiz? Tartışmaları da bununla beraber düşünebilirsin. Neticede çok net bence bir tanımlama. Almanya ekonomik açıdan bir dev, siyasi açıdan ise bir cücedir. Bu çok nettir. Yani Almanya'nın dış politikadaki etkisi küresel düzeyde sınırlıdır. Ama bu Almanya bunun karşılığında büyük bir, çünkü küresel düzeyde güçlü bir politika izleyebilmeniz için güçlü bir ordunuzun olması lazım. Bu güçlü orduyu kurmak da para harcamak demek. Para harcamak da ne demek? Refahtan ödün vermek demek. Almanya'nın sağlık sisteminden, eğitim sisteminden, diğer işte çevre sorunlarına duyarlılığından vesaireden ödün vermek anlamına geliyor. Bunların hepsi tartışılıyor ve bu Atlantik sisteminin zorlayıcı bazı girişimlerde Atlantik sistemi tarafından işte böyle darbe girişimleriyle birazcık darbe girişimleri ifşa edilerek ya da bu tür yani birazcık da bunlar medyada fazla abartılarak ön plana çıkartılıyor. Şunu söyleyebilirim, bu olmamış bir şey değildir. Yani bu darbe girişimi eminim, yani darbe planlaması eminim olmuştur. Bunun dezenformasyon olduğunu söylemiyorum.
Ama Da resmi makamlarla da net tabii yani resmi bir soruşturma var. Alman İç İstihbaratı bunu deşifre etmiş ama bu gerçek olabilir mi? Ne kadar gerçeğe yansıyor? Yani mesela sen de düşün değil mi? Yani mantık ne kadar içerisinde mi Almanya'da diyorsun? kaos yaratacaksın, sonra iktidarı ele getireceksin. Ne kadar şey? Yani ne kadar bilmiyorum akla yatkın, ne kadar bilmiyorum. Tabii bunun birazcık Alman sistemini tekrar Atlantik sistemine konsolide etme, birazcık da aşırı sağ kesimleri ya da Alman milliyetçi kesimlerini, Almanya'nın Atlantik sistemini zorlayabilecek unsurların da birazcık törpülenmesi hedefine de odaklandığı kanaatindeyim ben. Bu darbe girişimiyle beraber. Teşekkür ederim hocam. Hocam bu arada bu gerçekleşen darbe girişimi planlaması aslında çok manidar bir döneme denk geliyor. Biliyorsunuz Almanya'nın askeri harcamaları, savunma bütçelerindeki artış çok dikkati çekiyor, konuşuluyor. Bununla nasıl bir paralellik var? Bir de bütçeler artıyor fakat kim savaşacak Almanya'da? Bu da bir mesele. Şimdi Almanya dünyanın en büyük ve en önemli savunma sanayi ürünü ihracatçılarından bir tanesi. Almanya'nın teknolojik olarak ve bütçe olarak çok büyük bir orduyu kurma, çok kısa sürede orduyu kurma imkan ve kabiliyeti var. Hem parası var, hem teknolojisi var, hem yetişmiş insan gücü var. Tabii normalde NATO'nun güvenlik standartlarına göre bir NATO üyesi ülkenin savunma harcamalarının gayri safi milli hasılasının yani milli gelirinin %2'si civarında tutması gerekiyor. Almanya hep bu oranın altında kaldı. İşte sana anlattığım sebeplerden dolayı. Şimdi 50 milyar euroya yakın olan bir bütçeyi 100 milyar euroya çıkartılması düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35'ler alınması düşünülüyor. Kendisi zaten bunları yapabilecek, yani bu tür ürünleri yapabilecek imkan kabiliyete sahip. Ayrıca da kendisi de yani kendi ordusunun envanterindeki Alman menşeili ürünlerin de arttırılmasına yönelik bir planlama var. Bunu yapan da sosyal demokrat bir hükümet düşünürsen mesela daha savaş karşıtı olduğu düşünülebilir. Tabii bu şöyle bir şey. Almanya büyük bir ordu kurabilir mi? Almanya büyük bir ordu kurabilir de o savaşacak insanı nereden bulacak? Çünkü Alman nüfusu yaşlı. Almanya'da genç nüfus zaten az. Bir de refah toplumu savaşa uzaklar. Kim savaşacak? Refah toplumu, insanlar konforlu bir yaşam alanı içerisinde. Yani orduya kim yazılacak ve Alman çıkarları için küresel düzeyde dünyanın çeşitli bölgelerinde kim ölecek? Bunu Almanlara ikna etmeniz mümkün mü? Bu refah toplumuna alışmış bir ülkeyi. Şimdi bu tartışmalı bir mesele. Yani çok net bir şey yani. Ben bunu net bir şekilde görebiliyorum. Büyük bir ordu kursanız da kimi askere alacaksınız? Zaten günümüzde bakın Rusya'nın uyguladığı seferberlik ne kadar büyük başarısız oldu. Yani çok ciddi derecede bir Rus savaş kaçağı var. Yani Türkiye'nin sahil şehirlerinde bir sürü Rus genç erkekleri var savaştan kaçan. Onu da bırakın hocam. Üniversiteye talepler çok fazla artıyor. Üniversite öğrencilerini almıyoruz diye son 100 yılın zirvesine ulaşmış mesela. Yani şimdi günümüzde yeni nesli savaşa ikna etmek, hele de mesela Ukrayna Savaşı gibi haksız bir savaşa ikna etmek çok zor. Refah toplumu içerisinde yaşayan bir genci de savaşa ikna etmeniz çok zor, orduya almanız çok zor. Bu da Almanya'nın en büyük handikaplarından bir tanesi. Ben genel olarak Almanya'nın darbe girişimini Atlantik sistemindeki sistemi zorlamaya yönelik girişimlerde bulunacak grupları birazcık törpülemeye yönelik olduğunu, ayrıca da Almanya'nın savunma harcamalarını arttırma noktasındaki girişimlerinin birazcık daha böyle teşvik edilmesi, yani bir güvenlikleştirme politikası şeklinde de düşünebiliyorum. Yani bu olay ütopik bir planın ne kadar gerçekliği var tekrar söylüyorum ama bu asla bu girişimin olmadığını iddia etmiyorum. Peki hocam burada ifşa olan bir hazırlıktan bahsediyoruz. 25 kişilik bir grup. Bu 25 kişilik grubun ortaya çıkarılmasında Alman istihbaratın rolü nedir? BND'nin tam rolü nedir? Çok net bir şekilde Alman İç İstihbaratı BFV'nin bu grubun içerisine sızdığı anlamına gelir. Yani haber elemanları temin ettiği o tutuklama operasyonunun planlanmasında çeşitli muhbirlerin kullanıldığı, ayrıca teknik istihbarat yöntemleri de kullanılmıştır. Yani Alman istihbaratının aşırı sağ unsurları çok ciddi derecede takip ettiğini görebiliyoruz ve girişim çok fazla olgunlaştırılmadan konjonktür de dikkate. Yani bu tür faaliyetler her zaman konjonktürden bağımsız değildir. Konjonktürden kastımı sana söyledim. Atlantik sistemi konjonktürü. Zamanlama çok önemli. Zamanlama çok önemli. Bunun böyle Aralık ayında yapılması da yani bence oldukça manidar. Peki hocam kesinlikle Alman İç İstihbarat Servisi kesinlikle bir hulletmiş midir? Etmiştir. Mümkün değil. İsimsiz başka türlü bulunmaz mı? O haber elemanı olarak kullanılan şahıslar da işte bizim sistemimizde var. Gizli tanık olarak kimlikleri açıklanmadan, yani koruma programına alarak bu şahısların darbe planlamasını gerçekleştirdikleri gizli toplantılarla ilgili olarak çok ciddi derecede mahkemede soruşturma sürecinde savcıya, daha sonra da mahkemede hakimin önünde yani kimlikleri gizlenerek tanıklık yapacaklardır diye düşünüyorum. Ayrıca bence teknik istihbarat imkanları da kullanılmıştır. Ben dava dosyasının kuvvetli olduğu kanaatindeyim. Peki hocam Atlantik sistemi meselesi ileride Almanya'da başka case'ler, başka durumlarda ortaya çıkarabilir mi sizce? Bu zaten Almanya'daki önemli tartışmalardan bir tanesi.
Şimdi o güçlü bir ordu kuramadığınız sürece küresel manada kadük kalıyorsunuz. Dış politikada küresel düzeyde önemli bir aktör haline gelemiyorsunuz. Almanya dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Ama siyasi açıdan Cüce. cüce. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olasın. Teşekkür ederim hocam. Bir şekilde Alman iç istihbaratı BFV'nin bu grubun içerisine sızdığı anlamına geliyor. Çok büyük bir ordu kurması önünde yani bir takım engeller kurulmuş. Rusya eğer bize saldırırsa biz kendi kendimizi koruyabilir miyiz? Alman çıkarları için küresel düzeyde dünyanın çeşitli bölgelerinde kim ölecek?